sevgi, şefkat dolu bir ailede büyüdüm. Dürüst olmanın en büyük erdem olduğu bize öğretildi. Ve gerçekten aile büyüklerimiz de bizim için örnek insanlar oldular bu konularda. Ailem haksızlığa uğradığımızda, özellikle annem, mutlaka itiraz etmemiz gerektiğini bize öğretti. Mücadele etmemiz gerektiğini uğradığımız haksızlıklar karşısında. Ama bir yanıyla ailem devletle hiçbir sorunu olmayan, hiçbir kırılgan gruba aidiyeti olmayan bir aileydi. Yakın akrabalarım da öyle. Ve devletin hikmetinin sual edilmediği koşullarda büyütülmüştüm. Yani itirazımız devlete yönelik değildi. Yalnızca bizim bireysel uğradığımız haksızlıklara karşıydı. Bize bu şekilde anlatılmıştı. Aslında hem ailemde hem bende ilk kırılmayı 1972 yılında yaşadık. 1972 yılında, ki ben çok küçüktüm o zaman, dayımın eşi, benim sevgili yengem, kardeşi Yücel abi. Yücel abi üniversite öğrencisiydi ve çok genç biriydi. Bütün mahallenin göz bebeğiydi. Özellikle mahalledeki genç kadınların çok yakışıklı diye yolunu gözlediği biriydi. Bizim de hep çok sevdiğimiz, bize sevgi gösteren, hep gülümseyen, hep elinde kitap olan, hep okuyan biri olarak kalbimizde çok derin yeri olan biriydi. Yücel abi 1972 tarihinde Sofya'ya kaçırılan uçağın 4 militanından biriydi, kaçıranlardan biriydi. Deniz gezmişlerin idamını engellemek için bu eylemi yapmışlardı. Biz ve ailesi onun politik bir hayatının olduğunu ya da gençlik hareketi içinde olduğunu bilmiyorduk. Yücel abinin bu eyleminden sonra o basına uçak korsanı, işte anarşist gibi kötü tanımlamalarla geçti. İşte bizdeki ilk kırılma bence orada oldu. Ben ve ailem devletin yalan söyleyebildiğini, söylediğini ve gerçeği manipüle edebildiğini zannediyorum orada ilk kez fark ettik. Hatırlıyorum dayıma neden Yücel abiye uçak korsanı diyorlar. Çünkü ben okuduğum hikayelerden korsanların yalnızca denizlerde olduğunu zannediyordum ve kötü bir şey olduğunu biliyordum. Dayım bana öyle bir ifadeyle söyledi ki, kızım Yücel abin korsan değil devrimci dedi. O zaman ben aslında Yücel abiye yönelik iyi duygularımı, güzel duygularımın dayım tarafından da onaylandığını hissettim. Bu olaydan sonra şunları fark ettik. Evet, devlet yalan söylüyor. Ve devlet hakikati ters yüz ediyor. Çünkü Yücel abi iyi biriydi. Yücel abi gitmeden önce ailesine bir mesaj bırakmıştı ve bıraktığı mesajda ben yalnız sizin değil, halkımın da evladıyım. Onlara karşı da sorumluluğum var demişti. O zaman da şunu anlamıştım ben. Demek ki yalnız kendimize ya da ailemize karşı değil, hiç tanımadığımız insanlara karşı da sorumluyuz. Bu duygunun da bende işte ilkokul yaşındaydım. İlk uyanışı zannediyorum o böyle oldu. Ayrıca Yücel abi şahsında işte devrimci lafını ilk defa duymuştum ve devrimcilerin iyi insanlar olduğu kanaatim pekişmişti. Bütün bunları bu şekilde öğrendim. Ayrıca yine bu dönemde benim olağanüstü yengemin bulunduğu her yere ışıklar saçan, neşeli, sabah kahvaltısı hazırlarken hep şarkı söyleyen yengemin Yücel abiden sonra ne kadar değiştiğini, benliğinin ne kadar paramparça olduğunu da çocuk aklımla görmüştüm.
Çünkü Yücel abiden uzun yıllar haber alınamamıştı ve yengemin annesinin Yücel abiye dair yaşadığı o belirsizlik duygusunun ağır bir travma, ağır bir işkenceye dönüştüğünü daha çocuk yaşımdayken fark etmiştim. Dolayısıyla benim bütün insanlara karşı sorumluluk duyma bilincimin ilk kaynağı budur. Gayrimüslimlerin yaşadığı, daha doğrusu gayrimüslimlere ait olan bir semtte büyümüştüm ben. Okulum da liseyi bitirene kadar yine böyle bir semtte okumuştum. Ailem bize bütün insanların eşdeğerde olduğunu, herkesin eşit saygıyı hak ettiğini öğretmişti. Bütün komşularımız gayrimüslim olmasına rağmen biz hiçbir yabancılık yaşamamış ama onların varlığına dair de hiçbir sorgulama geliştirmemiştik açıkçası. Yani kimler ne zamandan beri buradalar aslında oranın onların mekanı olduğunu bile farkında değildik. Yani ne ben ne de ailem. Böyle bir ortamda da dolayısıyla çok hak ihlaline maruz kalan bireyle karşı karşıya kalmamıştık. Üniversite yılları da tam 12 Eylül dönemine denk gelmişti. Bir politik ortam mevcut değildi benim üniversitede okuduğum dönemde. Zaten hayatım boyunca ne bir örgütle ne bir partiyle organik bağım olmamıştı. Benim ilk bağım hem gönül bağım hem örgütlü olarak bağım İnsan Hakları Derneği ile oldu. Çünkü İnsan Hakları Derneği benim kendimi istediğim gibi var edebildiğim olanağı sunmuştu bana. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi hep bu anlamda özgürlükçü bir yapı oluşturmuştu. Mesela ben dernek çatısı bünyesinde bulunduğum süre içinde hiç benimsemediğim, vicdanımın onaylamadığı hiçbir şeyi yapmadım. Yani bir parti disiplininde, örgüt disiplininde zannediyorum bu kadar özgür olunamazdı. Ben de Sebahattin Ali'nin dediği gibi bireysel olarak kalmaya karar verdim. Çünkü o da öyle. Sebahattin Ali'yi eleştirenler onun örgütlü bir bağı olmadığını söyler. O da ben o kadar özgür ruhluyum ki bir örgütlü yapının içine sığamam der. Belki ben de onun gibi düşündüm, bilmiyorum. İnsan Hakları Derneği ile tanışmam, buluşmam aslında gazeteler aracılığıyla oldu, haberler aracılığıyla oldu. Cumhuriyet Gazetesi'ni takip ediyordum. Dolayısıyla daha sonra da 90'lı yıllarda da Özgür Gündem Gazetesi'ni takip ediyordum. Orada yaşanan hak ihlallerine tanıklık ediyordum ve İnsan Hakları Derneği'nin kuruluş çalışmalarını da yine basından öğrenmiştim. Bu arada bir kuzenim 6 ay kadar politik mahkum olarak cezaevinde kaldı. Onun cezaevinde olduğu süreçte cezaevi önünde çocukları cezaevinde, eşleri cezaevinde olan kadınlarla tanıştım. İşte o kadınlar aslında İHA'denin kuruluşunda gerçekten motor gücü oluşturan kadınlardı. Şöyle diyebilirim ki aslında İHA'de ile daha İHA'de kurulmadan tanıştım. Yine o kadınlardan biri benim kayınvalidemdi. Ben İnsan Hakları Derneği'ndeki 2. kuşağı temsil ediyorum. Dolayısıyla 95 yılına kadar dernekle bağım hep oldu ama çalışıyordum. Hani bir komisyonda çok aktif çalışmamıştım. Bağım hep vardı. Bütün eylem ve etkinliklerine katılıyordum. Hafta sonları derneğe uğruyordum ama bir komisyon içinde çalışma hayatım olmamıştı. ...95 yılında gözaltında kaybetmelerin gündeme gelmesi, derneğin bu konuda çok aktif
rol alması, benim derneğe gidip gelirken kaybedilenlerin yakınlarıyla birebir tanışıyor olmak beni bu alanda çalışmaya ne denir? Yani zorunlu hissettim. Çünkü eğer hak ihlaline uğrayan bir kişiyle yüz yüze gelirseniz, onu kendinden dinlerseniz, eğer vicdan sahibi biriyseniz asla ona sırtınızı dönemezsiniz. İşte ben de bir Sangülinay'la tanıştım. Yani benim yaşlarımda olmalıydı, 20'li yaşlarındaydı. Yanında 4 tane çocuğu vardı ve gözaltında kaybedilen eşini arıyordu. Yine Hüseyin Toraman'ın annesiyle tanıştım, Hatice Toraman'la. Devletin tepesindeki kişi, başbakan, ona oğlun cebindeki miki vereyim demişti. Onlarla tanıştıktan sonra bu alana yoğunlaşmaya başladım. Ve 95 yılında Kayıplar Komisyonu kurulduğunda, Kayıplar Komisyonu'nda aktif olarak çalışmaya başladım. Ve komisyonun her çalışmasının bir parçası oldum. Bu arada şunu söylemem gerekir ki, İnsan Hakları Derneği aslında 90'lı yıllara kadar İstanbul'da da çok sayıda insan gözaltında kaybedilmiş olmasına rağmen gözaltında kaybetmeleri gündemine almamıştı. Yani gözaltında kaybetmenin spesifik bir suç olduğuna dair açıkçası ya bir bilgimiz yoktu demek abartı olmayacaktır. Ben onu zaman içinde düşündüğümde şuna bağlıyorum. Çünkü İnsan Hakları Derneği'nin kurulduğu dönem gerçekten işkencenin, cezaevlerinde olağanüstü zulmün yaşandığı bir dönemdi. Belki bilinçaltında yaşayanları kurtarmaya yönelik faaliyetlere ağırlık vermiştik. Onlar nasıl olsa yok olmuşlardı artık gibi bir düşünce mi vardı bilmiyorum. Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Bizim aslında zorla kaybetmelerin farkında olmamız 1992 yılında oldu. Oysa 1992 yılına kadar İstanbul'da çok sayıda insan, Türkiye'nin her yerinde çok sayıda insan zorla kaybedilmişti. Costa Gavras'ın Missing filmini seyredene kadar zorla kaybetmenin spesifik bir suç olduğunu ve mutlaka bu suçla özel olarak ilgilenilmesi ve mücadele edilmesi gerektiğinin farkında değildim. Neden değildim? Çünkü gözaltında kaybedilenlerin aileleri, arkadaşları, işte çıkardıkları bültenlerde ya da anlatımlarında çocuklarından işkencede katledildi diye bahsediyorlardı. Yani onların mezarsızlığına çok vurgu yapılmıyordu. Onlar katledilmiş insanlar olarak değerlendiriliyordu. Muhtemelen onlar da zorla kaybetmenin farklı bir suç olduğunun farkında değillerdi. Biz 92 yılında bunun farkına vardığımızda dünyadaki gelişmelerden yalnızca Plaza de Mayo anneleriyle ilgili bilgimiz vardı. O da biliyorsunuz bir Dünya Kupası esnasında sahaya çıkmış ve bir gösteri yapmışlardı. Bütün dünyada canlı yayınlandığı için bu maçlar böylece dünyanın gündemine gelmişlerdi. Biz de o zaman bunu fark etmiştik ama açıkçası çok da üstünde durmamıştık. 92 yılında İnsan Hakları Derneği bir kayıplar bulunsun diye bir kampanya yapmış. Ama bu kampanyada yine kayıplar gündemini kamuoyuna taşımaya yetmemiş. ...95 yılına geldiğimiz zaman 31 kişi yalnızca İstanbul'da kaybedilmişti. Yani bölgeyi saymıyorum bile. 94 yılında 500'ün üzerinde kayıp iddiasıyla derneğe başvuru yapılmıştı değişik bölgelerde. Yani her gün yüzlerce insan gözaltında kaybediliyor ama sanki hiçbir şey yokmuş, hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşanıyordu. Yani basında yer almıyor, akademi dünyasını ilgilendirmiyor, hukuk kurumları, barolar başta olmak üzere ilgilenmiyor. İşte basın, sınırlı sayıda basın dışında ana akım diyebileceğimiz hiç görmüyordu.
görmemek bir yana bu suçları meşrulaştıran bir siyaset izleniyordu. Tam bu sırada İstanbul'da Hasan Ocak gözaltında kaybedildi. Hasan Ocak'ı diğerlerinden farklı kılan yanlar vardı. Birincisi geniş bir ailesi vardı, çok sayıda kardeşi vardı ve inanılmaz direngen bir aileydi. Aile çok büyük bir kampanya yürüttü. Bu kampanyayı İnsan Hakları Derneği ve Hasan'ın arkadaşları da desteklediler. 55 gün sonra Hasan'ın işkenceyle katledilmiş bedeni Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu. Ama bu gerçekten olağanüstü bir çabanın sonucunda ortaya çıktı. Biz o zaman çok umutlandık. Yani artık şeyi ispatlıyorduk. Evet, ellerinde parmak mürekkep izleri olan, bulunduğunda ayakkabısında bağcık, belinde kemer olmayan, işte insanların onu şubede gözaltındayken gördüğüne dair tanıkları olan bir vakaydı ve artık hiç kimse bunu inkar edemez diye düşünüyorduk. Hasan Ocak'tan sonra Rıdvan Karakoç'un da cansız bedenini yine Kimsesizler Mezarlığı'nda bulmuştuk. Yine Rıdvan'ın bedeninde de aynen Hasan'da olduğu gibi işkence izleri ve onun gözaltı prosedüründen geçtiğine dair izler mevcuttu. Hasan'ın kampanyası sırasında o güne kadar olmayan bir şey olmuştu. Ana akım medya Hasan'ın zorla kaybedilmesini gündeme taşımış. Hatta dönemin emniyet müdürü Necdet Menzir'e sorular sorulmuş kamuoyu önünde. Necdet Menzir o kadar sıkışmış ki Hasan Ocak iyi bir yurttaş, onun aranan bir yurttaş değil, herhangi bir suç kaydı da yok, o da bizim vatandaşımız, biz de onu arıyoruz demek zorunda kalmıştı. Yine bakanlık Hasan Ocak'ın herhangi bir kaydı olmadığını, yani suç işlediğine dair bir kaydı olmadığını, aranmasını ya da gözaltına alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını söylüyordu. Bu arada dönemin İnsan Haklarından sorumlu bakanı Algan Hacaloğlu da bir açıklama yaptı. Dedi ki, Emine Ocak'tan, Ocak ailesi, Emine Ocak nezdinde Ocak ailesinden özür diliyorum devlet adına. Yani Hacaloğlu Hasan Ocak'ın öldürülmesinde devletin payını kabullendi. Şimdi biz de bekledik ki artık bütün bunlar bir araya geldi. Biz hukuki olarak bugüne kadar yapamadıklarımızı yapabiliriz. Tekrar suç duyuruları yapıldı. Fatih Savcılığı takip ediyordu Hasan'ın dosyasını. Fatih Cumhuriyet Savcısı Türk polisi işkence yapmaz, insan kaybetmez diyerek dosyayı kapattı. Hatta söz konusu savcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiği ifadesinde de aynı şeyi söyledi. Dosyayı kapatmasına gerekçe olarak Türk polisinin işkence yapmayacağına ve insan kaybetmeyeceğine olan derin inancı nedeniyle kapattığını söyledi. O zaman biz şunu fark ettik. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey kalmamış. Başvurduğumuz her kapı bize kapalı. Dolayısıyla ama ülkenin çok büyük bir bölümünde bu olay bilinmiyor. Yani insanlar kaybedilirken normal bir hayat yaşanıyor. Hepimizin insani bir sorumluluğu vardı. Neydi bu insani sorumluluk? En azından iktidarın insanları kaybetme politikasına karşı itirazımızı yükseltme sorumluluğuydu. Çünkü bu sorumluluğu ne medya, ne akademi, ne yargı yerine getirmiyordu. O zaman yurttaşlar olarak bunu biz yapmalı ve devlete senin bu uygulamalarında bizim rızamız yok demeliydik. Aslında Galatasaray'da oturma fikrinin motivasyonu da buradan çıktı. Bir şeyler yapmalıyız.
Sonra diğer ülkelerden çok sayıda kayıp yakınıyla tanıştığımda şeyi fark ettim. Aslında ailelerin en büyük motivasyonu da benim yaşadıklarım bilinsin motivasyonuydu. Çünkü aileler yaşadıklarını anlattıklarında hep inkar ve redle karşılaşmışlardı. Ama onlar yaşadıklarının bilinmesini istiyorlardı. Dolayısıyla onlar da herkes bilsin, herkes duysun bunu diyorlardı. 4 kayıp yakını vardı o dönemde. Onlar ve yani sayıları zannediyorum 30'u aşmayan insan grubu. Bu insanların çok büyük çoğunluğu zaten İnsan Hakları Derneği'nin üyesi ya da farklı komisyonlarında çalışan arkadaşlar ya da yöneticileriydi. Yani İnsan Hakları Derneği ile bağlantılı insanlardı. Kadın hareketiyle bağlantılı insanlardı. İşte 27 Mayıs 1995 tarihinde Galatasaray'a bu şekilde çıktı. Aslında öncesinde bir plan, program yapılmamıştı. Yani eylem nasıl yapılacak, sorun yaşanırsa neler yapılacak gibi bir konuşma yapılmamıştı. Yalnızca gidilecek ve oturulacak denmişti. İlk gidildiği zaman 2 tane döviz vardı. İşte Hasan Ocak gözaltına alındı, öldürüldü, kaybedildi, ölü bulundu. Katilleri istiyoruz. Aynısı Rıdvan içinde bir döviz vardı. Yalnızca bunlar taşınıyordu. Sessiz bir oturmaydı. Zaten ilk başta da sessiz bir oturma olması düşünülmüştü. Ya polis de çok anlayamamıştı açıkçası. Türkiye'de bu tür eylemler çok yaygın değildi. Hatta şeyi hatırlıyorum, ne yapıyorsunuz burada denildiğinde hiç oturuyoruz. Cevabı karşısında ne yapacaklarını bilememişlerdi. Bu ne yapacaklarını bilememe hali yaklaşık 8 hafta sürmüş olmalı. Haziran ya da Temmuz ayı gibi hatırlıyorum. Müdahale etmeye kalktılar. İzniniz yok, burada oturamazsınız dediler. O zaman da arkadaşlarımız, yani hiç planlı bir şey olmamasına rağmen biz basın açıklaması yapacağız. Basın açıklaması için izne ihtiyaç yok dediler. Ve o günden sonra sessiz oturma eylemi, oturma eyleminin sonunda bir basın açıklaması yapma şekline dönüştü. Her hafta bir kaybın hikayesi anlatıldı. Kaybedenlere dair bilgiler paylaşıldı. Yani yalnız kaybedilme hikayesi değil, bu kayıplarda sorumlu olan insanlar da teşhir edildiler. Hani polisler yapamazsınız, izniniz yok dedikten sonra basın açıklaması yapmaya başlamıştık ya. İşte o basın açıklamalarında aslında biz cumartesi insanları imzasını kullanmıştık. Ve kendimizi de öyle tanımlıyorduk. Çünkü yalnızca annelerden oluşmuyordu anlattığım gibi. Çok farklı bileşenleri vardı. Fakat basın cumartesi annelerini ısrarla kullandı ve kamuoyu da cumartesi anneleri tanımlamasını benimsedi. Bize rağmen aslında cumartesi anneleri olarak anılmaya başladık. Bir süre sonra şeyi fark ettik ki itiraz etmenin bir faydası yok. O zaman biz cumartesi anneleri, cumartesi insanları diye kendimizi tanıtalım. Ondan sonraki imzamızı da bu şekilde kullandık. Habitat dönemine kadar 1996 Haziran'a kadar 8 Haziran'a kadar bir müdahaleyle karşılaşılmadı. Ama Habitat zirvesi İstanbul'da yapılacaktı. Dünyanın pek çok yerinden insanlar
bu zirve için İstanbul'a gelmişlerdi. İstiklal de biliyorsunuz İstanbul'un kalbi ve devlet cumartesi annelerinin orada görünmesini istememişti. 8 Haziran 1996'da ağır bir saldırı yaşanmış. 6 hafta boyunca insanlar yerlerde sürüklenerek, işte darp edilerek korkunç görüntülerle gözaltına alınmışlardı. Tam bu sırada da bizim her hafta Galatasaray'da fail ve sorumlular olarak adını haykırdıklarımızın en önde gelenlerinden biri Mehmet Ağar, ülkeye İçişleri Bakanı olmuştu. 6 haftadan sonra bu tabii basına yansıyınca bu görüntüler toplumda da hiç ummadığımız bir infiale yol açmıştı. Hatta Sezen Aksu ATV'ye çıkmış, ana habere çıkmış, Ali Kırca'ya bir röportaj vermiş ve Cumartesi Türküsü adıyla Cumartesi annelerini anlatan bir şarkı da ilk kez orada çalınmıştı. 6. haftaya yaklaştığımızda dönemin İçişleri Bakanı Ağar, Cumartesi annelerinin oturmasına artık izin vereceğiz demişti. O tarihten sonra oturmalar yine devam etti. ...1997'nin hemen başında, Şubat ayında Emniyet Genel Müdürlüğü birdenbire bir gezici kayıpları arama otobüsü devreye sokmuş. 22 Şubat 1997 tarihinde Galatasaray'a gelen bir polis minibüs büyüklüğünde bir araç, içinde işte pastalar, kurabiyeler, meyve suları da olan anons geçmeye başlamıştı. İşte kayıplarınızı gelin birlikte arayalım, bize başvurun diye anonslar yapıyorlardı. Yani emniyetin bir halkla ilişkiler çalışmasıydı şüphesiz ki. Oysa kayıp yakınları başta emniyet olmak üzere devletin bütün kurumlarına başvurularını yapmışlardı zaten. Ayrıca bu olaydan yalnızca 3,5 ya da 4 ay önce Emniyet Genel Müdürü Yüksel, Cumartesi anneleri kayıplarını kırsalda arasın, yani dağda arasın demişti. Ama sonra ne olduysa bu da çok tepki çekmişti bu ifadesi. Birdenbire bu sözün üzerinden 3 ay geçmişti ki kayıplarınız bizim de kaybımız, gelin birlikte arayalım moduna geçmişti emniyet. Ama bunun bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu kolayca idrak eden aileler bu otobüse sırtını dönerek oturmayı tercih etmişlerdi. Bir süre sonra da bu otobüs işlevsiz kalmış ve oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Mayıs 1998'de yine bir polis saldırısı ve gözaltı oldu. Ama sonrasında oturmalar devam etti. O bir günlük bir saldırıydı. Nedenini de çok anlayamadık açıkçası. Daha sonra biz oturmaya devam ettik ama zannediyorum oturmaya devam etmemizin ya da o saldırının yalnızca 9 Mayıs'la sınırlı kalmasında şeyin de etkisi oldu. Çünkü Plaza de Mayo anneleri Galatasaray'a Cumartesi anneleriyle buluşmaya geleceklerini açıklamışlardı. Bir ihtimal bu nedenle bu saldırı durduruldu. Çünkü 30 Mayıs'ta Plaza de Mayo anneleri Cumartesi anneleriyle buluşmak üzere Galatasaray'a geldiler. Bu tabii kıtalar arası bir dayanışmaydı. Biz onlardan ilham almıştık. Bizim açımızdan bir deneyim paylaşımı da sağlıyordu. Bizim için çok önemliydi. Yani hem moral olarak çok önemliydi, hem de onları canlı canlı görmek bizi çok heyecanlandırmıştı. Onlar da bizden çok etkilenmişlerdi ve iki eylem arasındaki farkı bize şöyle açıklamışlardı. Plaza de Mayo anneleri gerçekten orada annelerden ve eşlerden oluşuyordu ki ağırlıkla annelerden. Ama burada anneler, babalar,
kardeşler, kuzenler, torunlar, yani geniş bir akraba çevresinin ve hiçbir kaybı olmayan insanların olduğu bir eylemle karşı karşıya kalmışlardı. Bu onları şaşırtmıştı, yani böyle bir fark olduğunu söylemişler. Biz Galatasaray'da oturmaya başladığımızda yalnızca İstanbul'daki kayıpları gündeme getirmek üzere oturmamıştık. Bu topraklarda yaşanan bütün kayıpları gündeme getirmeyi istiyorduk. Hatta 44. haftamızda e, Batman'dan, Lice'den, Diyarbakır'dan, bölgenin pek çok yerinden kayıp yakınlarını İstanbul'a davet ettik. Diyarbakır şubemizden bir arkadaşın eşliğinde çok sayıda kayıp yakını İstanbul'a geldiler. Onları otogarda ben karşıladım. Bir minibüs ayarlamıştık. Fakat oraya gittiğimde şunu fark ettim ki Diyarbakır şubeden gelen arkadaş dışında hiçbir kayıp yakını Türkçe konuşmuyordu. Ben bunu düşünememiştim açıkçası. Oysa en azından onlara kendi dilinde hoş geldiniz diyecek birilerinin olmasında fayda varmış. Onu hissettim ama beden diliyle bunu onlara anlatmaya çalıştım ve o zaman şunu fark ettim ki ben yıllardır bu alanda çalışsam bile eksik olduğum bir şeyler varmış. Aileleri derneğe getirdik. Dernekte onlar kayıpların hikayelerini anlattılar ve gerçekten bizim için şok ediciydi. Aileler anlatıyor, Türkçe'ye çevriliyor. Hızlı klavye yazan arkadaşlarımız da yazıya döküyorlardı. Mesela o dönemde Hamsa Çiçek yaşlı bir kadındı. 2 oğlu ve bir torunu gözaltında kaybedilmişti. Torunu 15 yaşındaydı yalnızca. Üstelik de doğuştan gözleri görmüyordu. Hamsa Çiçek'in benim 15 yaşındaki kör torunum bu devlete ne yaptı sözlerini hiç unutmadım. Hep aklımın bir köşesinde çakılı kaldı ve duyduklarım karşısında gerçekten dehşete kapıldım. Yani insanların yalnızca evlatları, yakınları, sevdikleri kaybedilmekle kalmamış, bütün geçim kaynakları ellerinden alınmıştı. Evleri yakılmış, hayvanları yakılmış ve başlarını sokacak bir çadır imkanı bile olmadan sokakta kala kalmışlardı. Tamam, bunları gazetelerden izliyorduk, duyuyorduk ama ailelerle böyle karşı karşıya gelmek benim açımdan çok ağır bir travma oldu. O gün şunu düşündüm. Yani ben bu insanların sorunlarından sorumluyum. Bu duyguyu o kadar ağır hissettim ki aynı Yücel abinin ben halkımın da evladıyım, onların sorunlarından da sorumluyum demesi gibi bir şeydi. Ve o günden sonra şunu anladım, asla ama asla onlara sırtımı dönemezdim. Bu aynı duyguyu yine başka bir hikayede yaşadım. Bir gün genç bir erkek yanında başka bir erkekle geldi. Benim ismimi verdi ve bu kişiyle konuşmak istiyorum dedi dernekte. Benim dedim ama dedi yalnızca size anlatacağım. Olur dedim. İçeri geçtik. Sonra bir avukat arkadaşımızın da katılmasını ister misiniz dedim. Belki yapacak bir şey vardır. Ben dedi size yalnız anlatmak istiyorum ama dedi isterseniz gelsin. Bu avukat arkadaşımız da geldi. Bu Abdülaziz Altunkaynak'tı bu kişi. Dar geçitten geliyordu. 12 yaşındaki oğlu gözaltına alınmış, eşi de gözaltına alınmıştı. Eşi oğlunu taburda Filistin askısında görmüş, anne su, anne su diye inlerken. Ve oğluna su verememiş, yalvarmış ama kimse çocuğa su vermemiş. Sonrasında Davut Altunkaynak kaybedilmişti. Ve anne o günden sonra hiç su içmemiş.
Bütün aile üyeleri işte sürahide su bulundurmamaya çalışmışlar. Sıvı ihtiyacını hep başka biçimde e, karşılamış. Ben Abdülaziz'i dinlerken, şimdi yakın arkadaşız, ya ne kadar çok ağladığımı hatırlamıyorum. Oysa bizim büyüklerimiz bize derdi ki mağdurla özdeşleşmeyin. E, Siz yalnızca dinleyen ve kaydeden olun. Ama zannediyorum 2 saat falan bir şeydi. 2 saatin sonunda hem Abdülaziz hem ben ağlamaktan bitap düşmüştük. İşte o gün de aynı şeyi hissetmiştim. Ben asla e, kayıplara ve kayıpların ailesine sırtımı dönemeyeceğimi hissetmiştim. Aslında beni 27 yıldır motive eden şey de herhalde buydu. Yani çok yüksek bir motivasyonla hala bu işi yapıyor olmam, o ailelere karşı duyduğum sorumluluktan olmalı. Başka bir açıklaması yok. 15 Ağustos 1998'e geldiğimizde öncekilerden çok daha sistemli bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. 15 Ağustos 1998'den 13 Mart 1999'a kadar 31 hafta boyunca Beyoğlu ilçesinde adeta olağanüstü hal ilan edildi. Galatasaray'a çıkan bütün yollara polis barikatı kuruldu. Artık öyle bir noktaya geldi ki sevgilisiyle buluşmak için elinde karanfille civardan geçen gençler gözaltına alındılar. Bunlar alana mı gidiyorlar diye. Her hafta 5-6 saatle her seferinde 5-6 saatle 5 gün arasında gözaltılar yaşandı. Çok ağır polis şiddeti yaşandı. Tabii bu anlattıklarım 7 ay boyunca devam etti. Biz 7 ay boyunca her hafta değişik bir taktik kullanarak Galatasaray'a çıkmaya çalıştık. Bütün bunları kayıp aileleriyle birlikte yaptık. Yani eylemin bütün bileşenleri her şeye ortak karar verdiler. Artık öyle bir hal aldı ki o zaman Türkiye'de biber gazı, yani kimyasal gaz kullanımı çok yaygın değildi. Mesela insanları otobüslere doldurup içeriye gaz atıp sonra kapı ve pencereleri kapatıyorlardı. Bu da kronik sorunu olan, mesela kalp rahatsızlığı olan, kemoterapi gören, epilepsi hastası olan yaşlı kadınlar için gerçekten artık hayati bir risk taşıyordu. Ayrıca bu uzun gözaltılarda katılımcılardan çok sayıda küçük çocuğu olan kadın vardı. Yani bebeklerini evde bırakıp eyleme geliyorlardı ve 4 gün, 5 gün ya da birkaç gün eve dönemiyorlardı. Bu uzun gözaltılar nedeniyle ya da gözaltılar nedeniyle çok sayıda insan işinden oldu. Onlardan biri de bendim. Ben de o dönemde işimden oldum. Hem radikal aktivist hem şirket yöneticisi olunmaz denmişti bana. Ve bir tercihte bulunmam gerektiğini söylemişlerdi. 14 yıldır çalıştığım Almanya merkezli bir şirketti. Ben tercihimi radikal aktivist olmaktan yana kullanmıştım. Ama bunu bana söyleyen kişi size olan saygım daha da arttı demişti bana o zaman. Hani bu işi demek ki içtenlikle yaptığıma inanmıyordu herhalde. Böylece işten ayrılmış oldum ve uzunca bir sürede işe giremedim. Çünkü iş başvurularımda benden önce dosyalarım şirketlere gidiyordu. Tabii yalnız ben değil, çok sayıda arkadaşımız bu tür şeyler yaşadı. Bu süreçte ailelerde işte katılımcıların hepsi 13 Mart 1999'dan itibaren bu eylemlere ara verme kararı aldı. Karar çoğunluğun kararıydı. Devam edelim diyenler de vardı ama büyük çoğunluk bu isteyince bu karara uyulmuştu.
Biz bu eylemlere ara verdikten sonra kayıplar mücadelesi yine devam etti. Aileler hiçbir zaman İnsan Hakları Derneği ile bağını koparmadı. Biz de onlarla bağımızı koparmadık. Bu arada yine kampanyalar yürüttük, çeşitli eylemler yaptık. Kayıplar Haftası süresince etkinlikler düzenledik. Bütün bunları yaptık ve bu arada da iki önemli gelişme oldu. 2004 yılında Türk Ceza Yasası'na insanlığa karşı suçlar başlığı altında bir düzenleme yapıldı. Ama bu suçların içinde zorla kaybetmeler yer almadı. Yani yasa maddesini yapanlar Nürnberg'e referans veriyorlar ama ondan daha sonra yapılan ve çok daha güncel olan Roma statüsünü atlıyorlardı. Bu tabii ki bilinçli bir tercihti. Bu bizim öfkelenmemize neden olmuştu. Yine 2006 yılında çok önemli bir gelişme yaşandı. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kısaca Kayıplar Sözleşmesi dediğimiz sözleşme onaylandı ya da kabul edildi. 2006'da kabul edildi. Bu da kayıplar mücadelesi için gerçekten çok önemli bir belgeydi. Kaybedilenlerin yakınlarının hakikate ve adalete ulaşmasının önünü açan ve devlete sorumluluklar yükleyen bir sözleşmeydi. Türkiye ne yazık ki bugüne kadar bu sözleşmeyi imzalamadı, onaylamadı ve 2006'dan sonra bizim taleplerimiz arasına bu sözleşmenin imzalanması ve onaylanması da girmiş oldu. Yine bu arada 2007-2008 döneminde bir başka gelişme yaşandı. Ergenekon ve Balyoz davaları gündeme geldi. İktidar bu yargılamaların temiz eller operasyonu olduğunu, işte askeri vesayetin ortadan kaldırılması, demokrasinin güçlenmesi vesaire vesaire sosuyla topluma sundu. Aslında biz kesinlikle şunun farkındaydık. Bu ordu ve iktidar arasında bir bilek güreşiydi ve iktidarın orduyu kendine tabi kılma operasyonuydu. Bunu çok açık ve net biliyorduk. Ama bu operasyonlarda bazı isimler gündeme geldi. Bu isimler üst düzey subaylardı ve bizim Galatasaray'da kayıplardan sorumlulardır diye haykırdığımız isimlerdi bunlar. Bunun üzerine hem bizde hem ailelerde büyük bir infial oldu. Yani bu insanlar yargılanıyor ama yalnızca hükümete karşı darbe girişimi nedeniyle suçlanıyorlardı. İnsanlığa karşı suç, kendilerine isnat edilen insanlığa karşı suçlarla ilgili hiç tek bir şey gündeme gelmiyordu, iddia. Bunun üzerine kayıp yakınları İnsan Hakları Derneği'ne geldiler. Zaten her zaman bir aradaydık. Birlikte oturduk ve tekrar Galatasaray'da oturmaya başlamalıyız dedik. Oradaki amacımız bu Ergenekon ve Balyoz kapsamında yargılanan asit kuyularından, kalorifer kazanlarında insanların yakılmalarından, bu tür korkunç suçlarla itham edilmiş ve bu ithamlar devletin güvenlik personeli tarafından dile getirilmiş, sayfa sayfa gazetelerde bu konuyla ilgili haberler yapılmış insanlardı. Mesela 14 yıl ordunun Kürtçe tercümanlığını yapan, işkencelere giren, çevirmenlik yapmak için giren Yıldırım Beyler, insanların ordunun kalorifer kazanlarında yakıldığını söylüyordu. Ölüm listeleri, 1000 kişilik ölüm listesinden MAK'ın 1000 kişilik ölüm listesi olduğundan ve bu listeyi yalnızca 2 kişinin hazırladığından, hazırlama yetkisi olduğundan söz ediyor ve bu 2 kişinin ismini söylüyordu. Bu 2 kişi de Balyoz davaları kapsamında yargılanıyordu. Onun ötesinde yine Ergenekon'da da aynı ağır suçları
itham edilen, hatta ahim kararlarına konu olmuş suçlardı bunlar. İnsanlar vardı. Bu nedenle tekrar oturmaya başladık. Bu sefer şunu talep ettik. Bu insanlar işlediği insanlığa karşı suçlar nedeniyle de yargılanmalıdır. Eğer demokrasiden, insan haklarından söz ediyorsanız bu kişileri bu suçlar nedeniyle de yargılamalısınız. Aileler savcılıklara başvurdu, Zekeriya Özde dahil. Müdahil olmak istediler bu yargılamalara. Fakat hepsi reddedildi. Gerekçe olarak da yazılı olarak şu belirtildi. Yargılamalar yalnızca hükümete karşı darbe girişimi suçunu kapsamaktadır. Bu sırada biz farklı savcılıklara bu sefer suç duyurusunda bulunduk. O dönemde Ergenekon ve Balyoz kapsamında yargılanan subayların aslında ne kadar kötü insanlar olduklarını ve bu yargılamaları ve cezayı hak ettiklerini de vurgulamak için bizim bu başvurularımızdan 10 tanesi kabul edildi ve bu insanlar hakkında soruşturma açıldı. Bu 10 davada gerçekten çok ağır iddianameler yazıldı. Bu ağır iddianameler mahkemeler tarafından kabul edildi. Tanıklar, belgeler, bütün resmi kayıtlar savcılık fezlekelerinde ve iddianamede yer aldılar. Daha sonra tabii bu vesile oldu, biz oturmalara başladık ama daha sonra iktidarın eski Türkiye'nin güvenlik bürokrasisiyle ve zihniyetiyle anlaşması sonucunda hem Ergenekon ve Balyoz kapsamında yargılananlar salıverildiler, beraat ettiler. Hem de açılan 10 kayıp davasında 8'i beraatle sonuçlandı. Oysa hukukçu olmaya gerek yok. Bu mahkeme tutanaklarını okursanız bu davaların hiçbir koşulda beraatle sonuçlanmayacağını görürsünüz. O kadar tutarlı, o kadar inanılmaz tanıklıklar vardı ki birbiriyle desteklenen ve bu tanıklıkların bir bölümü suça iştirak edenlerin tanıklığıydı, anlatımıydı. Yani o kadar etkili iddianameler hazırlanmıştı. Fakat buna rağmen Ergenekon'la iktidar anlaştı ve daha sonrasında zaten iktidar artık demokrasiden, insan haklarından bahsetmeyince cumartesi annelerine ve onların taleplerine de sırtını döndü. ...2011 yılında yine açılım süreci gündeme gelmiş 2010 yılında. Cumhurbaşkanı belli gruplarla görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmelerden biri de kadın örgütleriyle yapılmıştı. Kadın örgütleriyle yapılan görüşmede Uçan Süpürge'den Halime adlı bir arkadaş Erdoğan'a şehit anneleriyle görüştünüz, cumartesi anneleriyle de görüşseniz iyi olmaz mı demişti. Ama Erdoğan işte onlar kim, kurumsal bir kimlikleri yok, ne yapıyorlar ki oturup duruyorlar gibi akla ve mantığa sığmayan bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama üzerine cumartesi annelerinin gerçekten olağanüstü cevapları vardı. Birini özellikle anmak isterim. Çok yaşlı olan Ramazan amca, eşi vefat ettikten sonra, cumartesi annesi olan eşi Asiye Doğan vefat ettikten sonra onun yerini o almıştı. Düzenli olarak eylemlere o geliyordu. O demişti ki başbakana söyleyeyim. Başbakana bilmiyorsa söyleyeyim. Ben kucağımdan gözaltına alınan 13 yaşındaki oğlumun kemiklerini arıyorum. Tabii bu kamuoyunda bu sesleniş yalnız Ramazan amcanın değil, bütün ailelerin bu seslenişi çok yankı buldu. Bu olaydan bir süre sonra da dönemin Başbakanı Erdoğan, cumartesi annelerini çalışma ofisinde davet etti.
Bu görüşmeye ben de katıldım. Görüşmeye katılan heyetin yaş ortalaması çok yüksekti. O dönem 103 yaşında olan Berfu anne vardı. Yine 90 yaşında olan Zeycan anne vardı. 80'li yılların sonuna yaklaşmış olan Elmas anne vardı. Çok sayıda yaşlı anne vardı. Bu görüşmede anneler birinci ağızdan kendi hikayelerini anlattılar. Ve taleplerini aktardılar. Hatta sen başbakansın, istersen bu sorunu çözersin, çöz bu sorunu dediler ona. Erdoğan ve kurmayları anneleri dikkatle dinledi, not aldı. Gerçekten insan olarak etkilendiğini biz de fark ettik. Anlatılanlardan çok etkilendi. Çünkü anlatılanlar inanılmaz şeylerdi. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bunun üzerine bir talimat vererek Cemil Kırbayır'ın kaybedilmesinin araştırılmasını istedi ve mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Anayasa Hukuku Profesörü Zafer Üskül'ün başkanlık yaptığı ve teknik personelinde bulunduğu, içinde hukukçuların ve teknik personelin, müfettişlerin bulunduğu bir komisyondu bu. 350 sayfalık bir rapor yazdı ve Cemil Kırbayır'ın zorla kaybedildiği bu raporda tespit edildi. Hatta Cemil Kırbayır'ı sorgulayan MİT mensuplarının, emniyet mensuplarının ifadeleri alındı, isimleri tespit edildi. Öyle tespitler yapıldı ki 20 gün geçici görevle orada bulunan bir çaycıya bile ulaşılarak ifadesi alındı. Bu bizim için çok önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü aradan 31 yıl geçmişti. Biz mücadele ederken kimi insanlar bize şunu söylüyordu. Artık aradan 30 yıl geçmiş. Ne elde edebilirsiniz ki? Geçmişte kalmış bütün bunlar. Biz bir kez daha şunu gördük ki eğer devlet isterse her şey kayıtlarında mevcut, arşivinde mevcut. Açıklamak isterse bunu yapabilir, failleri tespit edebilir. Fakat dediğim gibi devletin artık çözüm sürecinden vazgeçmesi, demokratikleşme sürecinden vazgeçmesi sonucunda bizzat meclisin başvurarak suç duyurusunda bulunduğu Cemil Kırbayır dosyası da zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. 2011 yılında sizin sorununuz kabinemin sorunudur diyen Erdoğan, Başbakan Erdoğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğinde ilk icraatlarından biri cumartesi annelerine Galatasaray'ı yasaklamak oldu. Tam 700. haftamızda meydana gittik. Bu yüzlü haftalar hep çok kalabalık geçer. Biz de kampanyalar yaparız büyük ve görkemli geçmesi için. O güne kadar da her yüzlü haftamızda çok büyük kalabalıkların katıldığı buluşmalar gerçekleştirmiştik. Ve bu buluşmalardan hiçbirinde tek bir sorun yaşanmamıştı. En kalabalık buluşmalar dahi sorunsuz biçimde ve tamamen bizim inisiyatifimizde yapılmış ve tamamlanmıştı. Zaten cumartesi eylemlerinin şöyle bir özelliği var. Cumartesi eylemine katılan herkes katılabilir. Herkes katılabilir. Zaten katılımcı profilimiz de çok farklılıklar gösteriyor. Yalnız tek bir kuralı var. Oradaki oturma nizamına uymak. Yani gelen her kişi peşinen bunu kabul eder. Nedir bu? Yalnız kayıp yakınları konuşur, davanın avukatları konuşur ya da olayın tanıkları konuşur. Onun dışında konuşmalar yapılmaz. Bir de basın açıklaması okunur. Yani hariçten birinin gelip orada bir propaganda yapması vesaire mümkün değildir ve bugüne kadar da asla gerçekleşmemiştir. 700. haftada arkadaşlarımız alana geldiğinde hazırlıklar için polisler kendilerine kolay gelsin demiş ve arkadaşlarımızda hiçbir sorun olmadığını hissetmişler. Yani bir sorun varmış gibi algılamamışlar.
Ben de saat 9.30 ona doğru gittim. Ailelerle birkaç aile gelmişti. Zaten erken olduğu için büyük bir kalabalık da yoktu. Birkaç aile Hazrapulo'da her zaman buluştuğumuz mekanda oturuyorlardı. Ben de onların yanına gittim. Saat 10'a doğru genç bir arkadaş koşarak geldi. Sevda abla eylem yasaklanmış e, dedi. Ben de koşarak şeye gittim. İşte polis şefleri kesinlikle eylem yapamazsınız, yasak diyordu. Biz de anlamaya çalışıyorduk. Yani ne yasağı, ne oldu? Birdenbire bu yasak nereden çıktı? Bunu anlamaya çalışırken baktık ki yok, gözaltı yapacaklar. Çünkü asla konuşmaya yanaşmıyordu polis şefleri. Onlara şeyi söyledik. Yani gözaltı yapacaksanız yaşlıları ve hastaları çıkaralım. Sonra yapın. Bunu da kabul etmediler. Ve polis şefinin süpürün talimatıyla önce bastonla ayakta gerçekten zor duran, işte 84 yaşındaydı o zaman, Emine Ocağı saldırdı polisler. Onlarca kadın polis birden Emine Ocağı'nın üzerine adeta atladılar. Tabii biz bunu görünce hepimiz oraya kilitlendik. Yani başka hiçbir şey yapamaz duruma geldik. Emine anneyi aman koruyalım bir şey olmasın diye. Bu son derece provokatif bir şeydi bence. Ve orada bulunanları karga tulumba gözaltına aldılar. Hatta ben gözaltına alındığım sırada bazı kayıp yakınlarının yere yatırılarak darp edildiğine bizzat şahit oldum. Ya biz de darp edildik açıkçası alınırken. Sonra bir müddet sonra bizi otobüsten, gözaltı otobüsüne oradan uzaklaştırdılar. Bizden sonra da çok sayıda insan gözaltına alınmış. Gözaltına alındıktan sonra işte muayeneler vesaire, ifade, akşam üzeri yani yaklaşık 10 saat gözaltında tutulduktan sonra bırakıldı. Bu olaydan 2,5 yıl kadar sonra gözaltına alınanlar hakkında 46 kişiydiler. Dava açıldı. Suçlama da polis dağılın dedi, dağılmadınız. Şimdi gerçekten iddianame 7 sayfa sanırım. Zaten ilk 6 sayfası yalnızca isimler, suç isnat edilen bizlerin adları, adresleri vesaire var. İddia bölümü de ya abartmıyorum şu kadar bir şey. İddiada polis dağıl dedi, niye dağılmadınız? Bu inanılır gibi değil. Yani bir hukuk sisteminde böyle bir iddianame kabul edilemez. Yani böyle bir iddianame olamaz. Hadi oldu, mahkemede kabul edilemez. Mahkemede bu iddianameyi kabul etti ve gözaltına alınanlar hakkında dava açıldı. Ama bu tarihten sonra biz Galatasaray'a gidemedik. Gidemedik derken gerçekten 7 hafta boyunca ağır biçimde darp edildik. Bizim İnsan Hakları Derneği binasından çıkmamamızı istiyorlardı. Ne yapacaksanız dernek binası içinde yapın. Dernek binasının önüne bile çıkmayın. Biz dernek binasının önüne çıkmak için 7 hafta gerçekten çok ağır biçimde darp edildik. Polis şiddetine maruz kaldık. 7 haftanın sonunda şeyi fark ettiler ki yani her seferinde bu olay olacak. Yalnızca derneğin dışına çıkmamıza izin veriyorlar. Galatasaray bir polis ablukası altında, içinde ağır silahlı polisler var. İnsan Hakları Derneği'nin bir ince bir yol üzerindedir İnsan Hakları Derneği. İki tarafına inanın abartmıyorum yüzlerce polis. Kalkanlarıyla konuşlanıyor. Yani bu aradan çıkma şansımız sıfır. Bireysel olarak Galatasaray'a gitme şansımız sıfır. Çünkü her cumartesi Beyoğlu Kaymakamlığı yeni bir yasaklama kararı alıyor ve ilçede eylem yasaklıyor. Yani bütün Beyoğlu ilçesinde eylem yasaklanıyor. Bir tek bizimki değil. Dolayısıyla bir de tabii ki uzun zamandır
bu işi yaptığımız için eylemciler polis tarafından da biliniyor. Yani Beyoğlu olmasına gerek yok. Herhangi bir yerde fark ediliyorlar ve engelleniyorlar. Dolayısıyla uzunca bir zaman biz derneğin önünde yapmak zorunda kaldık. 80 haftadan fazla sürdü. Zannediyorum 82 hafta, evet. Daha sonra pandemi patladı ve ilk zaman henüz aşı da yoktu. Ölümcül sonuçlar doğuruyordu pandemi. Bizim katılımcılarımızın yaş ortalaması yüksek. İstanbul çok büyük bir şehir. 4 toplu taşıma aracı değişerek buraya gelen katılımcılarımız var. Dolayısıyla yine aramızda toplandık ve tabip odasından da görüş aldık. Bizim derneğin bulunduğu sokak dar bir sokak. İki tarafı da tamamen binalarla kaplı. Hekimler bize zaten dışarıdaki mekanın da kapalı mekan sayıldığını söylediler. Bir de polis ablukası altında yaptığımız için hani böyle iç içe bir vaziyetteyiz. O kadar yakın temas halindeyiz. Bu yüzden düşündük, sosyal medya hesaplarımızdan her hafta bu eylemimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Her hafta bir video hazırladık. Bu videoda aileler konuştu, dosyanın avukatları konuştu, varsa tanıkları konuştu ve basın açıklamamızı yaptık. 900. haftaya kadar ara ara özel günlerde, işte bayramlarda, 800. haftada Galatasaray'a çıktık. Çıkmayı başardık daha doğrusu. Kısa sürdü ama en son 9. haftada çıktık. Fakat polisler polis şefleri çok sitem etmişler. Neden açıklama yapmadınız? Biz buraya geleceğinizi bilmiyorduk demişler. 800. haftada Gülseren'e sitemde bulunmuşlar şube başkanımızı. Bu tür kamuyu açıklamadan Galatasaray'a çıktığımız zamanlar da oldu. Galatasaray tam 4 yıldır yalnız bize değil, bütün topluma kapatılmış vaziyette. Ve askerileştirilmiş bir vaziyette. Bugün bilmiyorum görme şansınız olur mu? Bir karakola, polis karakoluna dönüştürülmüş bir vaziyette. Yani İstanbul'un kalbinde bir meydan bütün topluma kapatılmış ve karakol haline getirilmiş vaziyette. Bu meydana 200 metre, 300 metre sonra İstanbul Barosu var. Ve bir meydanın 4 yıldır yasaklı olmasına rağmen ne barodan, ne kent plancılarından, ne Galatasaray meydanı bir ana kent belediyesine bağlıdır. Ne ana kent belediyesinden bir ses çıkmıyor. Ayrıca meydanda bir heykel var. Cumhuriyet'in Aydınlık Yüzü heykeli. Cumhuriyet'in 50. yılına ithafen yapılmış bir heykel. Ve gökyüzüne doğru yükselen borularla Türkiye'nin aydınlık yüzünü anlatıyor. Bu heykelin malzemesi ilk kez bu heykelde kullanılmış. Ve bu toprakların en önemli heykeltıraşlarından Çallı'nın eseri bu. Heykeltıraşlardan da bir ses çıkmıyor. Yani bir heykel niye hapsedilmiş? Yani Çallı'nın eseri şu an hapsedilmiş vaziyette. Bizden başka toplumun hiçbir kesiminden bu meydanın yasaklanmasına dair bir itiraz ne yazık ki yükselmiyor. Oysa bu topraklar agoraların toprağı. Yani meydanlar sözü olanların mekanıdır. Söz söylemek isteyenlerin mekanıdır. Meydanlar bir anlamda yönetime katılmanın mekanıdır. Ama bu imkan yalnız bizim elimizden değil, toplumun elinden de alındı. Bu yasaklama kararına karşı İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi yasal girişimlerde bulundu. Fakat ne yazık ki hem ilk mahkeme hem istinaf hem Danıştay reddetti. Reddetme gerekçeleri de kesinlikle hukuki bir metin değil. Emniyetin iddiaları mahkeme kararlarına kopyala yapıştır usulüyle işte
gelecek ve yakın bir tehdit. Ama ne bu tehdit bilmiyoruz. İşte kamu güvenliği, mesela biz kamu güvenliğini, cumartesi anneleri nasıl bir tehdit oluşturuyor bilmiyoruz. 2900 sayılı, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, anayasa ve ahim iştahatlarına aykırı olan maddeleriyle biz Galatasaray'a tam 4 yıldır çıkamıyoruz. Bu yasanın kaymakam ve valilere verdiği yetkilerle eylem ve etkinlikler sınırlanabiliyor. Ama bu sınırlama 15 gün olmak durumunda. Beyoğlu Kaymakamlığı yasaya karşı hile yolunu kullanarak bu yasağı her seferinde yenileyerek 4 yıla kadar uzattı. Bu yasağın 4 yıldır uzaması ve yargının 4 yıldır buna bir cevap vermemesi, şimdi dosya Anayasa Mahkemesi'nde, muhtemelen 3-5 yılda orada bekleyecek. Sonuçta en az 8 yıl bir meydan hepimize yasaklanmış olacak ve bu kesinlikle yargı eliyle bizim engellendiğimizin ifadesidir. Yargı eliyle bir anayasal hakkın kullanımının engellenmesini anlatıyor bu durum. Ve en çok da şunu anlatıyor, kayıp yakınları olarak, hak savunucuları olarak Türkiye'de başvurabileceğimiz etkili bir hukuk yolu yok. Etkili hiçbir mekanizma yok. O bunu çok açık bir biçimde anlatıyor. Şimdi bazıları şunu söylüyorlar, hatta hükümet katında da bu söyleniyor. Canım onlar da Galatasaray'da yapmasınlar, işte bilmem nerede yapsınlar. Yenikapı'da, şurada burada şeyler var, meydanlar var ve oralarda yapsınlar. Niye inat ediyorlar ki Galatasaray'da? Aslında evet, Galatasaray'da inat ediyoruz. Bunu her zaman, her yerde de söylüyoruz. Neden inat ediyoruz? Çünkü Galatasaray cumartesi anneleriyle birlikte bir hafıza mekanına dönüştü. Bakın, ihlalci rejimler geçmişte yaşanan ihlalleri devam ettiriyorlarsa o rejimlerde hafıza mekanları hayat bulmaz. Yani hakikatin izini taşıyan, yaşanmışlıkların izini taşıyan mekanlar hafıza mekanı olarak düzenlenemez. Çünkü antidemokratik rejimler buna izin vermez. Burada bizim yaptığımız kendimize yeni bir hafıza mekanı yaratmak. Yani yaşanmışlıkların izini bu mekana taşıyarak burada yeniden bir hafıza mekanı yaratmak. Bu inanın sanıldığından çok zordur ve dünyada benim bildiğim yalnızca Plaza de Mayo anneleri ve Cumartesi anneleri bunu başarmışlardır. Cumartesi anneleri aslında Galatasaray'da devletin inkar ettiği kayıpların fotoğraflarını taşıyarak onların resmi belleklerine ve resmi tarihlerine müdahale etmiştir. Geçmişin yaşanmışlıklarını aslında o küçücük meydanda bugüne taşımıştır. Onların izini bu meydana nakşetmiştir. Oysa hafıza mekanı neresi olabilir? Mesela İslam Eserleri Müzesi bir hafıza mekanıdır. Çünkü 1915 yılında gözaltına alınan ve kaybedilen Ermeni aydınlar orada tutulmuştur. Onların izleri oradadır. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bir hafıza mekanı olmalıdır. Çünkü gözaltında kaybedilen insanların büyük çoğunluğu orada gözaltında kaybedilmiştir. Ya da Sansaryan Han, ilk gözaltında kaybedilen Cumhuriyet tarihinin 1936'da Salih Bozışık'ın kaybedildiği mekandır. Ama bugünkü ceberrut rejimde buraları bir hafıza mekanına dönüştürmek mümkün değil. İşte tam da bunun için biz Galatasaray'ı bir hafıza mekanına dönüştürdük. Sansaryan Han'ın,
İslam Eserleri Müzesi diye anılan bugünkü müzenin, Gayrettepe'nin, Diyarbakır'daki Sur'daki JITEM merkezinin, bütün bunların izlerini Galatasaray'a nakşettik. Galatasaray'ı yeniden bir hafıza mekanına dönüştürdük. Devletin resmi tarihine ve resmi ideolojisine hakikatin gücüyle karşı çıktık ve müdahale ettik. Bu topraklarda çok sayıda insanlığa karşı suç işlendi. Ama bunlardan hiçbiri kayıplar kadar bugüne taşınamadı, güncelliğini koruyamadı. Çünkü cumartesi anneleri bu mücadeleyi yürüterek Türkiye'nin kayıplar tarihini yazdı. Bakın biz Galatasaray'da oturduğumuzda Salih Bozışık'ın 1936'da gözaltında kaybedildiğini bilmiyorduk. Bir gün elinde bastonuyla 100 yaşına yaklaşmış uzun boylu, yürümekte zorluk çeken bir adam geldi. Ben Boz Mehmet dedi. Boz Mehmet hemen hatırladık. Ünlü bir komünistti. Elinde de bir fotoğraf vardı. Ben dedi, benim kardeşim Salih Bozışık 1936'da sanki böyle bir topluluğa hitap eder gibi gür bir sesle Sansaryan Han'da kaybedildi. İşte ben onun fotoğrafıyla geldim, aranıza katıldım. Biz o zaman öğrendik ki 1936'da böyle bir olay olmuş. Mesela biz o tarihte Sabahattin Ali'nin gözaltında kaybedildiğini bilmiyorduk. Üstelik ben iyi bir Sabahattin Ali okuruyum. Onun öldürüldüğünü biliyorduk ama mezarsızlığına dair hiçbir şey bilmiyorduk. Sonra bir gazetecinin kitabı çıktı ve bunu okuduktan sonra baktık ki Sabahattin Ali gözaltında kaybetmenin çok belirgin bir örneği. Onu içimize kattık. Sonra bizi gören kayıp yakınları başka şehirlerden Galatasaray'a geldiler. Yani Ermeni aydınların torunları Galatasaray'a geldiler. 1915'ten bugüne kayıpların ve kayıp yakınlarının yaşadıklarının bütün izleri bu mekana nakşedildi. Dolayısıyla bu mekandan vazgeçmek hem kayıplardan ve kayıplar mücadelesinden vazgeçmek demek bizim için. Bu mekandaki ısrarımızın ana nedeni budur. Çünkü hatırlama mekan ister. Hatırlanmanın mekanla olağanüstü bir bağı vardır. Bizim de bir mekana ihtiyacımız vardı. Bütün bunları söz ettiğimiz yerlerde yapmamız engellendiği için kendimize yarattığımız mekan işte tam da bunun içindi. Yani hatırlamak için, hatırlatmak için bu mekanın varlığına ihtiyacımız var. Galatasaray işte tam da bu yüzden bizim vazgeçilmezimiz.